Merhaba, Çift Sarmal Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Doktor Bilge Bahar Bigalki, moleküler biyolog ve biyosistem mühendisiyim. Merhabalar, ben Doktor Adayı Çağla Durmaz, moleküler biyolog ve nörogenetik araştırmacısıyım. Bu kanalda bilim okuryazarlığını arttırmak adına bilimsel verileri yaşamınızda kullanabileceğiniz araçlara dönüştürüyoruz. Bugünkü videomuzun konusu teflonlar. Mutfak konusu benim gerçekten ilgi alanım diyebilirim Bahar. Mutfakta kullanılan araç gereçlere özellikle dikkat etmeye çalışıyorum ve bu teflon spekülasyonlarını bir tartışmak istedim bugün gerçekten. Bu teflon gerçekten bu kadar zararlı mı? Bu teflon nereden çıktı? Bu yapıştırıyor, yani çelik kullandığımızda yemekler yapışıyor. Bunu kullanıyoruz, hiçbir şey yapışmıyor. Nedir bu? Kullanabilir miyiz? Sağlıklı mı? Nedir durum? Hepsini konuşalım. Hepsi konuşalım. Önce teflonun bulunması aslında bir tesadüf. Soğutucu bir gaz ararlarken bunlar laboratuvarda hiçbir şey yapışmayan böyle beyaz bir toza maddeye denk geliyorlar. Anlam veremiyorlar yani niye hiçbir şey yapışmıyor, ne oluyor bu falan diye. Daha sonradan bunu işte bir yerlerde kullanalım diyorlar ama sanma ki akıllarına önce mutfak geliyor. Atom bombası yapımında kullanılıyor önce bu. Sonra 1950'lerde falan işte diyorlar ki bunu bir mutfağa sokabiliriz çünkü yani hiçbir şey yapışmıyor. Düşünsene devrim yani. Artık bir şeyleri pişirmen çok daha kolay, çok daha hızlı, temizlemen çok daha rahat. Ve gerçekten bir devrim oluyor yani. Patlıyor o teflon tavalar. Buradaki teflon özelindeki durum da aslında dedim ya hiçbir şey yapışmıyor diye. Bunu o tava materyaline yapıştırabilmek, kaplayabilmek için bir şey kullanmaları lazım. Bunun için de bağlayıcı bir madde kullanıyorlar. Adı da PFOA. Ve aslında sorun teflon değil, bu bağlayıcı madde. Bu PFOA senin endokrin videosunda bahsettiğin hormon bozuculardan olan PFOA değil mi? Aynı maddeden bahsediyoruz. Aynen öyle. Hatta işte sonsuz kimyasallar falan diye de bahsetmiştik. Ne demek biraz daha kısaca anlatalım. Yani vücudunuza girdiğinde artık geçmiş olsun sizinle Sonsuza birlikte. kadar sizinle olan kimyasallara sonsuz kimyasallar diyoruz. Aynen öyle. Yani vücuttan atılımı hala bulunabilmiş değil. Yani nasıl vücuttan çıkıldığına dair bir bilgi yok. Peki vücutta kalıyor bu, birikiyor. Nerelere gidiyor? Vücutta nereleri etkiliyor? Yani zaten bahsettiğimiz gibi endokrinde problem, endokrin hormonal sistemimize çok fazla etkisi var. Tiroid hormonunun çalışmasını bozduğu biliniyor. İyot alımını engellediğini belirten bazı makaleler var. Onun haricinde fertiliteye, üremeye çok büyük etkilerinin olduğu biliniyor. Doğurganlıkta azalma, sperm sayısında düşüş, gebelikte hipertansiyon ve gebelik zehirlenmesiyle ilişkilendirildiği çok fazla makale var. Hatta videonun altına da koyarız makaleleri. Ama bir de bunun üstüne yani endokrinin haricinde kanser, böbrek ve testis kanseriyle ilişkisi biliniyor. Hatta 2023 yılında yanılmıyorsam Uluslararası Kanser Ajansı teflonu grup 1 kanserojen sınıfına koydu. Ve grup 1'de başka kim var? Mesela sigara, mesela arsenik. Wow. Yani şu an bunlarla aynı kategoride olan bir kimyasaldan bahsediyoruz. Yani bu kadar zararlı bir materyalse, vücutta bu kadar şeyi etkiliyorsa ben yani aklıma şu soru geliyor. Bunun sağlığa zararlı olduğu ne zamandan beri biliniyor? Bu böyle ilk çıktığı zaman fark edilmedi mi? Ya da bunu üretenler bunun farkında mıydı? Yani bu hikaye buraya nasıl geldi? Çünkü herkesin evinde kesin teflon var. Her mutfakta teflon var. Birçok yemek teflonla pişiyor. Tavası, tenceresi, teflon kaplamaları, air fryer'lar her şey teflondan. Evet aslında bununla ilgili çok güzel bir film var. Dark Waters, Karanlık Sular diye. Bence merak edenlerin kesin izlemesi gereken bir film. Zaten gerçek hayattan uyarlanan bir film. Orada da bunun biraz spekülasyonunu anlatıyor zaten. Ama şöyle dediğim gibi bilinen bazı şeyler var. Denilene göre bu işte ilk teflon materyalini bulan ve piyasaya süren büyük şirket aslında bunun üstünde gizli bazı bilimsel araştırmalar yapmış ve bunun insan hayatına zararlı olduğunu çok önceden biliyorlar
deniyor. Ama tabii hiç bunlar hakkında bir şey yapılmadı. Tabii birkaç dosya falan var deniyor ama dediğim gibi biraz hala spekülasyon ya da şirketlerin kapaması, artık orasını bilemeyeceğim. Ama dediğim gibi filmi izleyenler bence hoşlarına gidecek, bir baksınlar. Anladım. Şimdi teflon konuşurken çizik teflonlardan da konuşmadan geçmeyelim istiyorum. O çizik teflonları görünce ben gerçekten artık tetikleniyorum. Çok zararlı, biliyorum. Yani o içindeki materyali saldığını biliyorum. Ne miktarda salıyor tam sayıları bilmiyorum ama çok zararlı olduğunu konuşuyoruz. Yani teflon çizilince işte mutfakta kullanmayın, yemeklerde kullanmayın, çöpe atın deniyor. Ne kadar çizildiğini, bu tamam artık sağlığa zararlı bir çizilme. Ya buna nasıl karar vereceğiz? Ne kadar çizilince çöpe atmamız lazım? Ömürleri çok uzun da değil. Birkaç sene kullanınca ufak ufak çizikleri görmeye başlıyorsun çünkü. Yani ne kadar çizilince atması lazım, buna benim söylediklerimden sonra siz karar verin. Ben okudum geldim rakamlarımla. Şimdi bir araştırmaya göre tek bir çizik, ve bu çizin öyle çok büyük bir çizik olmasına gerek yok, yani böyle minimal bir çizik. 9100 tane parçacık salınımında bulunuyor. Yani aslında bakıldığında çok büyük bir rakam. Bir de hele bu kırılmış, böyle yıpranmış, yani artık yüzey gerçekten deforme olmuşsa 2 milyonlara kadar çıkıyor. Ve sadece 30 saniye yeterli. 30 saniyede. 20 dakika menemen pişse çok fazla. Bayağı. Ve bunlar vücuttan atılamıyor. Evet. Wow. Menemen, buradan da bir şey söyleyeyim. Şimdi domates biliyorsun aslında asidik. Ve yapılan 2019'da bir çalışma var. Sızma arttırıcılar bulunuyor. Ve bunlar da işte mesela asidik şeyler, tuzlu şeyler, yani işte domatestir, tuzlu sudur. Bunların hepsi bu sızmayı daha da arttıran faktörler olarak yayınlanmış. Yani aslında sen menemen pişirdiğini düşünüyorsun ama orada bir... Mikroplastik soslu menemen. Aynen, bu kimyasallarla kaplı menemen kaynıyor. Hemen bir küçük parantez açayım. Ben de mikroplastik çalıştığım için. Aslında PFOA bir mikroplastik değil. Ama mikroplastiklerle çok anılan. Çünkü onların kullanılmasında, şekillendirilmesinde hep plastiklere katılan bir kimyasal. Yani genelde birlikte anılan şeyler ama aynı şeyler değil. Anladım. Bu peki şimdi bu büyük markalar şu anda PFOA free, işte PFOA olmayan ürünler, biz bunu 8 kat şununla kapladık, 10 kat bununla kapladık diye yeni ürünler piyasaya sunuyorlar. Bunlar da teflon aslında. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı? Hani bunları tercih etmek daha mı doğru? O konuda ne düşünüyorsun? Şimdi orada şöyle bir şey var. Burada PFOA'yı çıkarıyorlar. Yerine işte yeni bir materyal geldi. Yeni bir bağlayıcı, işte Genex diyorlar. Ya da onun yerine daha kısa, işte PFOA'nın kardeşi falan diyebileceğim PFAS'lar kullanıyorlar falan. Bununla ilgili hani böyle %100 bir benim içimi rahatlatan, evet kesin çok kötüler diyebileceğim bir veri daha bulamadım. Ama daha bulamadım. Çünkü çok daha yeni kullanılmaya başlandı. Ama bana sorarsan, dedim ya, kardeşi, yani bunlar birbirlerine çok benzeyen kimyasal moleküller. O yüzden ben hani vücutta gene bazı şeylere yol açtığını düşünüyorum. Henüz bulunamadı dediğin gibi. Evet. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yani şöyle anlattığımız gibi, çizikse zaten çok büyük problem. Yani çizik değilse de bu sizin inisiyatifinize kalmış diyelim. Ama bence annem babam usulü eski o paslanmaz çeliklerimiz, demir dökümlerimiz, yani bunlar varken gerek var mı bilmiyorum. Evet. Çeliği yapıştırmamayı öğrenince bence gerek yok. Katılıyorum. Yani o da bir süreç bu arada. O da bir süreç. Çok fazla Ama değer. Ama evet, değerine kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkürler. Seni dinlemek çok keyifli. Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.